Merhaba sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. Ben avukat Ahmet Burak Yalçın. Bugün sizleri tahliye taahhüdünde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmek istedik. Bu ve benzeri içeriklerimizi beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalımıza abone olmanız bizi yeni içerikler üretmek adına teşvik edecektir. Tahliye taahhütnamesi yazılı olmak zorunda mıdır? Tahliye taahhüdünün ispatı bakımından öncelikle taahhüt yazılı olarak yapılmalı, kiracının imzasını taşımalıdır. Tahliye taahhütnamesi, kiracının barınma hakkı gibi çok önemli bir hakkını elinden alıyor olması dolayısıyla tahliye taahhütnamesini kiracı dışında diğer aile bireyleri imzalayamaz. Ancak ve ancak kiracı veya kiracının vekil tayin ettiği bir kişi bu sözleşmeyi imzalayabilir. Burada da genel vekaletname yetersiz kalmakta, tahliye taahhütnamesini imzalayacak kişiye bu hususta özel yetki verildiğini gösterir, vekaletname düzenlenmesi gerekir. Tahliye taahhüdünün yazılılık şartına dönecek olursak, kural olarak tahliye taahhüdünün yazılı olması gerekli ve yeterli olmakla birlikte tahliye taahhüdünün noterlikte yapılması kiracının taahhütnameye itiraz etme imkanını neredeyse imkansız kılar ve olası bir hukuki ihtilafta mahkemenin kapsamlı araştırma yapmasına gerek kalmaz. Bir diğer önemli husus da taşınmaz birden fazla kiracıya kiralanmışsa tahliye taahhüdünün bütün kiracılar tarafından imzalanmış olması gerekir. Tahliyesi taahhüt edilen taşınmazın hangi sözleşme kapsamında ve hangi konut veya iş yerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır olmalı, adres bilgileri doğru ve tam olarak belirtilmelidir. Öte yandan tahliye taahhüdü herhangi bir şarta bağlanamaz. Şarta bağlı kurulan taahhütler geçersizdir. Tahliye taahhüdünde tarihler nedir ve ne şekilde düzenlenmelidir? Tahliye taahhüdünde 2 adet tarih bulunur. Biri düzenleme tarihi, diğeri ise tahliye tarihi. Tahliye taahhüdünün tarihi kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olmalıdır. Tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden önce veya kira sözleşmesiyle aynı tarihte ise taahhütname yine geçersiz sayılacaktır. Tahliye tarihi düzenleme tarihinden sonraki herhangi bir tarih olabilir. Uygulamada gün, ay, yıl şeklinde olmayı da ifade eden ne zaman olduğu anlaşılan tarihlerde geçerli kabul edilir. Örneğin 2023 yılının Ramazan bayramının ikinci günü tahliye edeceğimi taahhüt ediyorum şeklindeki bir ifade geçerli kabul edilir. Ancak muğlak ifadeler tahliye taahhütnamesini geçersiz kılar. Fenerbahçe şampiyon olduğunda ya da kör buzağı topalladığında gibi ifadeler kabul edilmez. Temmuz 2022 gibi tarihlerin geçerliliği tartışmalı olmakla birlikte Yargıtay bu şekilde bir tarihin Temmuz ayının son gününü belirttiğini kabul ederek taahhütnameyi geçerli kabul etmiştir. 5 yıllık süreli imzalanan bir kira kontratında kiracının kira sözleşmesi düzenleme tarihinden 3 yıl hatta 1 yıl sonrası için dahi tahliye taahhütnamesi verilebilir ve bu geçerlidir. Tarih kısmı boş olan taahhütnameler geçerli midir? Tarih kısmı boş olan tahliye taahhütlerinin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını yüksek mahkeme hukuka uygun görmektedir ve biz de bu görüşe katılıyoruz. Ancak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kesin hükümsüzlük veya irade sakatlıklarından olan Mülga Kanunu'ndaki ifadesiyle hata, hile, ikrah, güncel ifadeyle yanılma, aldatma ve korkutma hallerinin ispatı ile taahhüdün geçersizliği ileri sürülebilir. Fakat irade sakatlığı ile taahhüt verdiğini iddia eden kiracı bu sözleşmeyi düzenleme tarihinden itibaren 1 yıllık süre içinde iptal etmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli başlık ise kiralananın aile konutu olmasının tahliye taahhüdüne tesiri var mıdır? Kiralanan yerin aile konutu olması halinde kira sözleşmesinde ismi yazan eşin tek başına tahliye taahhüdünü imzalaması yeterli değildir. Her iki eşin de imzasının alınması gerekir. Aksi halde tahliye taahhüdüne dayanılarak aile konutu tahliye edilemez. Kiracı taahhüt ettiği tarihte tahliye etmezse ne yapmak gerekir? Taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılmalı ya da doğrudan tahliye davası açılmalıdır. Bu süre kaçırılırsa kiracının tahliye taahhüdüne dayanarak tahliyesini isteme hakkınız düşer. Bu 1 aylık süre içerisinde kiracıya bildirimde bulunarak dava açılacağı ihtar edilirse dava açma süresi kira yılı boyunca uzamış olur. Kiracı tahliyeye itiraz ederse ne yapmak gerekir? Kiracı kendisine gönderilen tahliye emrine taahhütnamedeki imzanın kendisine ait olmadığına veya taahhüdün düzenlenme tarihine itiraz etmemişse bu itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır. Söz konusu taahhüt noterde yapılmamışsa ve kiracı tahliye taahhüdündeki imzaya veya taahhüdün tarihine itiraz ederse bu itirazın kaldırılması için icra hukuk mahkemesinde değil sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılması gerekir. Hatırı sayılır emeklerle hazırladığımız içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler de hukuki konularda incelememizi istediğiniz konuları yorumlara yazabilir, daha sonraki içerik konularımızı seçmemizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.